Videoma hoş geldiniz. Bugün size bu çok şık gözüken tek omuz kazağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben bunu baharlık ve kışlık giyilebilecek bir iple ördüm. Siz bunu beyaz açık renk iplerle, yazlık iplerle de örüp yazında çok rahat giyebilirsiniz. Anlatacağım bu model X small bedeninde yapılmış bir model. O yüzden ben bunun lastik kısmını 90 ilmekten başladım. Üst kısma geçince de örnek biraz açtığı için hiçbir artırma yapmadım. Bizim örneğimiz 15 ilmekten oluşan bir örnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 15 ilmeklik örnek koydum. Şu kısımlarına ikişer tane daha siz fazla ilmek koyabilirsiniz. O da dikişe gidecek ilmekler. İsterseniz öyle yapabilirsiniz. Örneğimizin 2 tane bölümü var. Birinci bölümü şöyle açarak göstereyim size. Burada bir ters, bir düz, arada da pirinç, tekrar bir düz, bir ters. Burası bir model. Diğer modelimizde ise 7 ilmek örüyoruz, başını doluyoruz, kesmemiz var. Bunların hepsini size detaylı olarak anlatacağım. Yani bu modelin örneği 2 tane modelden oluşuyor. Bunun asıl önemli kısmı düşük tek omuz olduğu için buradaki omuz her zaman her örnekte yaptığımız gibi düşük kol zaten. Dümdüz kesme işlemlerini yapıyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi şuradan başlayarak anlatacağım. Kol altı hizamıza geldiğimiz zaman bu düşük olan kısmı kesim işlemlerine başlıyoruz. Kesme işlemimiz ilk önce 6 ilmekten oluşuyor. Daha sonra 4, 4, 4, 4, 4 diyerek tam ortaya gelene kadar 6, 4, 4, 4 geliyoruz. Daha sonra o 4'ten sonrası 1, 1, 1, 1, 1 diye kesiyoruz ta ki omuz kısmımıza gelene kadar. Omuz kısmımızda ben nasıl ayarladım? O 90 santimetreydi. 90'ı 3'e bölüyorum. Bir omuza 3'te 1'i kadar, yani 30 ilmek kalana kadar 1, 1, 1, 1 kesiyorum. Diğer kısımda ise dediğim gibi buradan hep 6, 4, 4, 4, 4 tam göğüse gelene kadar, daha sonra 1, 1, 1 yaparak işlemleri bitiriyoruz. Buranın asıl diğer detayı da kolu nasıl dikeceğimiz. Yine bu kolu da düşük kol şeklinde kolumuzun boyu hizasında örüyoruz. Bu kolla bu kolun uzunluğu aynı. Kısa gibi gözükebilir ama aynı uzunlukta. Kolumuzu bitirdikten sonra dümdüz kesiyoruz. 3'e bölüyoruz kolumuzu, ilmek sayısını. 2 parçasını beden ön kısma bir parça, arka kısma bir parçayı, şurası da 3. parça. Yani kolumuzu 3 parçaya bölüyoruz ilmek sayısını. Birinci parçasını öne dikiyoruz. İkinci parçasını arkaya. Orta kısım ise omzumuzdan düşük olup kolumuzda kalacak kısmı oluşturuyor. Burayı oluşturuyor. Hepsini bitirdikten ve diktikten sonra da lastik detayıyla, lastiğimizi ben sonradan ördüm, diktim. Bunu bazen ilmek geçirerek şişe öyle de örebilirsiniz. Hangisi sizin tercihinizse, ben sonradan dikmeyi tercih ediyorum. Lastiğimi örüp kalan kolumun 3'te 1'ine ve diğer yaka kısımlarına dikiyorum. Önü nasıl yaptıysak arka kısmı da aynen öyle yapıyoruz. Yalnız arka kısmı yaparken tam ters kısma, karşılıklı gelecek kısımda başlıyoruz kesme işlemlerini. Yine arkada da 6, 4, 4, 4, 4, 4 tam ortaya gelene kadar, benimki 90 ilmek olduğu için 45 ilmek bu kısmı bitiriyorum. 45'ten sonra yine 15 tane de birer birer keserek bitirip ön ve arkayı birleştirip daha sonra da kolları yaptıktan sonra, dediğim gibi önemli olan bu kol kısmı önemli. Burası zaten dümdüz yine dikiyoruz. Normal düşük kol diker gibi. Kol ilmekleriniz de size kalmış. Kol genişliğiniz, darlığınız, boy uzunluğunuz, bunlar sizin santimetrelerinize göre vücudunuzun oluşturacağınız örnekler. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Detaylı bir şekilde açıklarım. Ben şimdi size örneğimizin
nasıl oluşturulduğunu da anlatacağım. Evet, şimdi örneğimizi ben size kısaca küçük bir ilmek başladım. Ben 15'ten oluştuğunu söylemiştim iki örneğinde toplamının. 34 tane ilmek çektim. 2 ve 2 şura kenarlara, başa ve sona da düz bırakacağım. Örneğimizi oluşturmaya başlıyorum. Önce 2 tane düzümü yapıyorum. Bu kenar dikişlere gidecek kısım. Diğer şu detayı anlatacağım şimdi size. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Ve bir ters. 5 tane burası. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak 5 tane yapacağız. Sadece ortası pirinç olduğu için bir dahaki sefere o ortadakini yine anlatacağım size. Bu sırada bunu yaptıktan sonra 7 tane düz yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz yaptık. 2 tanesini keseceğiz. Ben dıştan içe doğru alıyorum. Çünkü şuradaki göstereyim düzgün bir şekilde şuranın durması için. Öbür türlü düz alırsak ters tarafta gözükür düzlerimiz. O yüzden böyle dıştan içe doğru kestim. Burada bir ilmeğimiz azaldığı için başını dolayarak bir ilmek daha ekledik. Tekrar tersten başlıyorum. Buraya bir tane daha düz koyacağız, pardon. Başını doladıktan sonra bir düz. Sonra şu başta yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. İlk sırayı söylediğim gibi yaptım. Arkaya geldik. Arkada her sırada, her seferinde tersler ters, düzler düz olarak devam edecek. Şimdi ben bakıyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Tamam. Evet. Şimdi ikinci sıraya geldim. Arkadan tersleri ters, düzleri düz ördüm. Biliyorsunuz başta 2 tane düz yapmıştım. Şimdi bir ters, bir düz. Biliyorsunuz burada bir terse gelmişti sıra ama burada orta kısım pirinç olacağı için şimdi bu tersi de düz olarak öreceğim. Bir tane daha düz, bir ters. Şimdi demin 7 tane örmüştüm. Şimdi 6 tane. 1 2 3 4 5 6. Bu 2 tanesini kesiyorum. Yine aynı şekilde dıştan içe doğru. Burada kestiğim ilmeği artırıyorum. Bu sefer 2 düz yapıyorum. Bir demin artırdığım bir de düz olan kısım 2. Yani burasını 10 ilmeğe tamamlıyoruz. 10 ilmek oluyor her zaman. Şimdi tekrar aynı şekilde ters, düz, orta pirinç olan kısmı da terste ama düz yapacağım. Düz, düz, ters. Evet, örneğimizin 3. sırasına geldik. Yine başta 2 tane düzümü yapıyorum. Bir ters var. Bu tersin arasındaki burası düz. Şu kısım pirinç olan şu an düzde. O zaman ben ters yapacağım. Çünkü bir sıra düz, bir sıra ters olacak. Burası pirinç olacağı için. Sonra tekrar tersimi yaptım. Diğer örneğimi koymaya geldim. 7, 6 diye devam etmiştik. Şimdi 5 tane düz yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten buradan fark ediyorsunuz keseceğiniz yer geldiği zaman. Başını bir önceki başında olduğumuz yerden önceki 2 ilmeği kesiyoruz. Sonra başını doluyoruz. 1, 2, 3. Yani bu taraftan sayımız 7, 6, 5, 4 diye azalırken bu taraftan da 1, 2, 3 diye artarak devam ediyor. Başını dolduğumuz kısım eğri bir çizgi oluşturacak şekilde.
Dördüncü sıramıza geldik. Yine düzlerim, dikiş için ayırdıklarım. Bir ters, bir düz. Ortadaki pirinç olan kısmım tersmiş. Şimdi düz yapacağım. Tekrar düz, tekrar ters. Şimdi diğer kısma geldim. 7, 6, 5 yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 yaptım. Zaten bakın belli. Başını dolamadan önceki 2 ilmeğim. Kesiyorum. Başını doluyorum. Burası 1, 2, 3, 4. Tersi gördüğümüz zaman zaten anlıyoruz. Pirinçli kısımdaki örneğe tekrar geldik. Bizim asıl örneğimiz yani 15 ilmekten oluşan bu kısım. Evet, son sıraya geldik. Örneğimizin oluşmasını gerektiren son sıra. 1, 2 düzümüzü yine yaptık. Pirinçli olan kısımdayız. Bir tersimizi, bir düzümüzü yaptık. Pirincimize baktık. Düzde. O zaman burayı ters yapacağım. Tekrar bir düz, bir tersimi yaptım. 1, 2, 3 düz yaptıktan sonra bakın kesme kısmı belli zaten. Kesmemi yapıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan sonrası tekrar pirinçli kısım. Evet, tersimi de ördüm, geldim. Örneğimiz gördüğünüz gibi oluştu. Buradan sonra yapacağımız yine ilk sırada yaptığımız gibi 7 düz, 2 kes, bir başını dola, bir düz. Aynen tekrar devam edeceğiz. Yani 7, 6, 5, 4, 3. Burası azalırken burası da 1, 2, 3, 4, 5 diye artacak. 10 ilmek burası. Pirinçli olan kısmımızda 5 ilmek, 15 ilmekle örneğimizi oluşturduk.